Herkese merhaba. Bugün Amerikan tarihinin en tüyler ürpertici olaylarından birini mercek altına alıyoruz. Salem Çadı duruşmaları. Ve herkesin dilindeki o meşhur soruyu soruyoruz. Her şeyin arkasında gerçekten de sadece küflü bir ekmek mi vardı? Hadi gelin konuya bir bulmacayla girelim. Düşünsenize, 1692 yılındasınız. Komşularınız tuhaf nöbetler geçiriyor, hayaletler gördüklerini söylüyorlar ve ortalık cadılık suçlamalarından geçilmiyor. Akıl alır gibi değil, değil mi? İşte tam da bu noktada kulağa çok mantıklı gelen bir teori var. Bütün bunların sebebi köylülerin yediği ekmeğe bulaşan zehirli bir mantar. Peki işin aslı ne? Hemen söyleyeyim. Mantarın belki bazı yerlerde küçük bir etkisi olmuş olabilir, evet. Ama bu kesinlikle resmin tamamını açıklamıyor. Çünkü cadı histerisi dediğimiz şey, hukuk, din, toplumsal kavgalar ve kitle psikolojisi gibi bir sürü faktörün iç içe geçtiği çok daha karmaşık bir olay. Tamam, şimdi şu meşhur zehirli ekmek teorisine bir dalalım. Bu teori neden bu kadar popüler oldu? Çünkü çok temiz, çok bilimsel duruyor ve yani açıklanamayanı açıklamak için harika bir yol gibi görünüyor, değil mi? Teorinin merkezinde ergotizm adı verilen bir zehirlenme var. Bu zehirlenmeye sebep olan şey de özellikle 1691 gibi bol yağışlı, nemli yıllarda çavdarın üzerinde üreyen bir mantar. Ve biliyorsunuz o dönemde New England'da çavdar sofraların baş tacı. Yani olayların zinciri şöyle kuruluyor. Önce hava bozuyor, bolca yağmur yağıyor. Bu durum tarladaki çavdarları mantarın istila etmesine neden oluyor. Sonra bu hastalıklı çavdardan ekmek yapılıyor ve insanlar bunu yiyince işte o meşhur kasılmalar, halüsinasyonlar başlıyor. Ve o zamanın insanları da bunu tabii ki büyücülük olarak yorumluyor. Kağıt üzerinde tıkır tıkır işleyen bir mantık zinciri gibi, değil mi? Evet, hikaye kulağa hoş geliyor ama 1692'den kalan gerçek mahkeme kayıtlarına, tanıklıklara yani kanıtların kendisine baktığımızda bu basit ve düzenli teori ciddi anlamda çatırdamaya başlıyor. Şimdi bakın işin ilginç yanı burası. Evet, o yıl hava koşulları mantarın üremesi için mükemmeldi ve evet kasılma gibi bazı belirtiler ergotizme uyuyor. Ama işin aması çok büyük. Çünkü Salem'deki hastalık tablosu bildiğimiz bir gıda zehirlenmesi salgınına hiç ama hiç benzemiyor. Mesela kangren gibi çok tipik ergotizm belirtileri ortada yok. Dahası ergotun hamile kadınlarda düşüşe yol açtığı bilinir ama o dönemde suçlanan hamile kadınların hiçbiri düşük yapmamış. En önemlisi de hastalık çok seçici davranmış, aynı evde, aynı ekmeği yiyen herkesi etkilememiş. Mesela çok net bir örnek var. Olayların ilk başladığı yer olan Rahip Paris'in evinde 8 kişi yaşıyor ama sadece ikisi hastalanıyor. Şimdi sormak lazım, madem herkes aynı zehirli ekmekten yedi, neden sadece ikisi? İşte bu soru teorinin en zayıf halkası. Hatta işin ilginci ne biliyor musunuz? Bu teori ilk kez 1976'da çok saygın bir bilim dergisinde yayınlanıyor ve neredeyse anında yine aynı dergide yayınlanan başka makalelerle çürütülüyor. Yani aslında bu teori daha doğduğu anda bilim dünyasında ciddi şüpheyle karşılanmış bir teori. Tamam, şimdi Salem'dan biraz uzaklaşalım ve kamerayı daha geniş bir açıya Avrupa'ya çevirelim. Neden mi? Çünkü Salem'de yaşananlar aslında tekil bir olay değil. Avrupa'yı 300 yıl boyunca kasıp kavuran dev bir cadı avı çılgınlığının sadece son yankılarından biri. Düşünsenize bu büyük cadı avları 1450'lerden 1750'lere kadar sürüyor. Yani tam 300 yıl. İşin en ironik tarafı da bu dönemin aynı zamanda Rönesans'ı, Galileo'yu, Descartes'i yani bilimsel devrimi de içinde barındırması. Bir yanda akıl çağı yükselirken diğer yanda on binlerce insan cadı diye yakılıyor. Tarihsel verilere baktığımızda ortaya çok net bir gerçek çıkıyor. Avrupa'daki cadı avlarının patladığı dönemler bilinen ergot yani mantar salgınlarıyla hiç uyuşmuyor. Peki neyle uyuşuyor? Savaşlar, kıtlıklar, dini çatışmalar gibi büyük toplumsal krizlerle birebir örtüşüyor. Yani anlıyoruz ki mesele tarladaki mantar değil, toplumun içindeki krizdi. Peki, eğer baş şüpheli mantar değilse o zaman neydi bu salgının sebebi? Asıl salgın neydi? İşte can alıcı nokta tam da burası. Salgın büyük ihtimalle biyolojik değil, psikolojikti. Günümüz nörolojisi aslında bu duruma çok sağlam bir açıklama getiriyor. Fonksiyonel nörolojik bozukluk. Yani bir tür kitle histerisi. Bu ne demek? Bir toplum aşırı bir stres ve korku altındaysa bu psikolojik baskı bir süre sonra kendini nöbet, kasılma, felç gibi tamamen gerçek fiziksel belirtilerle gösterebiliyor. Ve en korkuncu bu durum insandan insana tıpkı bir virüs gibi sosyal temasla yayılabiliyor. Tabii bu kitle histerisi durup dururken ortaya çıkmadı.
1692 yılındaki Selem, korku ve suçlama kültürünü harlayan bir sürü faktörün bir araya geldiği, tabiri caizse bir mükemmel fırtınanın tam ortasındaydı. Bu fırtınayı oluşturan o zehirli karışımın içinde neler vardı bir bakalım. Bir yanda aileler arasında bitmek bilmeyen toprak kavgaları, yani sosyal gerilimler. Diğer yanda sınır savaşlarından kaçıp gelmiş, korkunç travmalar yaşamış mülteci kızlar. Bunların üstüne her an her yerden çıkabilecek bir şeytana inanan Püritenlerin yoğun dini korkusunu ekleyin. Yetmedi mi? Bir de siyasi bir kaos, yasal bir boşluk ve tabii ki şifacı, ebe ya da sadece farklı olan kadınları kolay hedef haline getiren köklü bir kadın düşmanlığı var. Bütün bunlar bir araya gelince toplumun bir günah keçisine ihtiyaç duyması kaçınılmazdı. Üstelik o dönemin hukuk sistemi de tam bir felaketti. İtiraf almak için işkence ve bunun gibi akıl almaz insanlık dışı testler kullanılıyordu. Bu da ne demek? Bir kere suçlandın mı o işin sonu neredeyse her zaman mahkumiyet demekti. Böyle bir kısır döngü yaratılmıştı. O halde gelin bu teoriyle ilgili en yaygın 3 efsaneyi hızlıca bir düzeltelim. Birinci mit, cadı avlarının tek ve ana sebebi mantardı. Gerçek şu ki hayır, asıl sebep korkutucu derecede insani faktörlerdi. Korku, nefret, açgözlülük. İkinci mit, Salem kesinlikle bir mantar zehirlenmesi vakasıdır. Gerçek şu ki tam tersi. Salem'deki detaylara baktığımızda bu teorinin en az uyduğu yerlerden biri olduğunu görüyoruz. Ve son olarak üçüncü mit, eğer mantar teorisini çıkarırsak bu olaylar tam bir gizeme dönüşür. Gerçek şu ki asla. Tarih, sosyoloji ve psikoloji bize çok daha karmaşık ama bir o kadar da tutarlı bir açıklama sunuyor. Sonuçta küflü ekmek teorisi neden bu kadar popüler? Çünkü hepimiz korkutucu ve karmaşık insan sorunlarına basit bilimsel cevaplar bulmayı seviyoruz. Ama asıl hikaye bize çok daha önemli bir ders veriyor. Toplumsal panikler, korku ve günah keçisi arayışı bir araya geldiğinde ne kadar yıkıcı olabilir? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu histeriyi en çok ateşleyen şey neydi? Dini fanatizm mi, siyasi kaos mu, yoksa basit komşuluk kavgaları mı? Gelin yorumlarda tartışalım.